pek usta değilim yani. O yüzden ben böyle ancak 3 tane falan açıyorum. Öyle hayatlar var ki yani bazen buradan şöyle anlatasım geliyor ama var ya işte böyle isim vere hem de şöyle anlatasım geliyor var ya. Size ne ya, bir şeyler yapmaya çalışıyor kadınlar. Siz biraz saygılı olsanız da her şeyi zıplıyoruz oturduğumuz yerde. Burada yeterince öğretiyorlar zaten Hollywood'u, Hristiyanlığı, şunu bunu, hani okulda yeterince aşılıyorlar bizim çocuklarımıza. Yani Allah'ım nelere bakıyoruz, nasıl bakıyorsunuz, niye bakıyorsunuz, nelere bakıyorsunuz. Ya aslında var ya elle bile açılır yani o derece bir hamur oluyor böyle bak böyle çarşaf böreği gibi. Görüyor musunuz? Bak. Bu var ya bu gerçekten bu tarif muhteşem. Böyle. Nasıl? Instagram'da, Facebook'ta görsen Türkiye'yi kurtaran adam dersin var. Öyle paylaşımlar, öyle şeyler falan. Sorsan çocuğun Türk kimliği yok çocuğun. Nasıl bir Türksün sen ya? Hani vatan millet Sakarya? Biraz anlattığım gibi işte biraz yapışacak diyorum ya. Böyle bir şey işte. Herkes paylaşımı var ya azıcık dikkatli olsun. Her an altına gelip de küçük bir yorum kondurabilirim. Annelerimizin hamur kesicisi mi vardı? Anne senin hamur kesicisiyle mi doğurdu? Rahat bağıra konuşabilirim. Bakalım ben diye düşünmezler. Bu arada dedim hem yapın hem de sohbet edelim. Size Ramazan nasıl geçiyor, nasıl geçti, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İşte ise başkalarının bayramlarına özenmezler. Başkaları gibi olmaya özenmezler. Türkleri taşıyan çocuklar Türk kültüründe devam ederler herhalde. Anneleri babaları da orada devam ederse tabii çocuklar. Bayram deyince takım elbise diye tuttururlardı. Geçin. Ciğeriniz bile ne işlemez bu hikayeler. 2 sarı çıktı. 2 sarılı çıktı. Ben geldim. Bugün benim evin içinde harıl çalışmalar var. Ben ama video çekeceğim. Mecburum çekmeye çünkü su böreği yapacağım. Su böreği yaparken size de göstereyim dedim yani. Hani soruyorsunuz bazen. Çalışmalarda benim bu ekon hani hem soğutucu hem ısıtıcı onun arasındaki tozları temizliyorlar. Şimdi diyecekler bu kadın ne yapıyor, kendi kendine konuşuyor. Ne yapacağız? Su böreği yapacağız. Nasıl bakalım yüzümü yıkadım gibi dedim hemen. Sahurdan sonra ben hiç yapmadım gene. Ocağı da buraya getirdim. Burada kaynatacağım. Burada hemen hem kaynatacağım hem açacağım, batıracağım, soğuk su yapacağım falan filan. Burada yapacağım yani. Ben 4 tepsilik yapacağım. 2 tepsi kıymalı, 2 tepsi peynirli yapmayı düşünüyorum. Bu arada işte makinelerin filtrelerini falan yıkıyorlar. Bir tane arkadaş dışarıda filtreleri yıkıyor. 2 tanesi çatıda makinenin için temizliyor. Çünkü ben tarçın çıktı. Tarçın buraya. Tarçın çıktıydı bir ara. Hani kapıya doğru gitti şimdi. Arkadaş içeri girmeye çalışırken o da kaçar gider bahçeye, bir de bahçede onunla uğraşmayın diye. Ben hemen dedim yerine otur. Batıracağım su 8 litrelik bir tencere olursa daha kolay olur. Ben 8 litrelik tencereye işte yarım çay bardağı zeytinyağı, yemek kaşığı da tuz. Hemen 2 yemek kaşığı da tuz atıyorum. Harıl çalışıyorlar. Ben de harıl çalışıyorum. Bayram yaklaşıyor. Evet. O kaynamaya başlasın. O kaynasın kendi kendine. Burada da soğuk suyum var. Soğuk suyuma da arada bir buz atacağım. Ama su ılıdığı zaman hemen değiştirmeniz gerekiyor. Ölçüsü de ben 6 yumurtaya 3-3,5 bardak un kullanıyorum. 250 ml bardaklarda un kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Zaten biliyorsunuz 3 malzemeyle yapılan bir börek. Yani ondan sonra arasına sürmek için de söyleyeyim 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı. İkisini karıştırıyorum, eritiyorum. Katlarına da böyle fırçayla sürüyorum.
Ama ben 4 tepsi yapacağım için takılmayın şimdi siz. Ne kadar yumurta, ne kadar un falan demeyin yani. Takılmayın siz. Bir tepsi için olanı yapın. Bu arada dedim hem yapayım hem de sohbet edeyim size. Ramazan nasıl geçiyor, nasıl geçti, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız, neler yapıyorsunuz. Biz valla böyle işte Çekirdek aile arkadaşlara gidiyoruz, geliyoruz. Onlar da gidiyor, geliyor. Şimdi 6 yumurta olunca 4 tepsi düşünün artık yani. Ha bir de yumurta kıracağım. İki sarı çıktı. 2 sarılı çıktı. Kırdık, bitti. Kabukları atmıyoruz. Kabukları ben hemen ezeceğim. Ondan sonra da şurada 4 bardak çiçeğim var. Onları ekerken diplerine biraz koyacağım. Öbür çiçeklerime de gezdiririm. Yumurta kabuğu her zaman iyidir. Hemen 4 ölçeklik tuzumuzu da atalım. Yani 6 yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 3-3,5 bardak un. Niye 3-3,5 bardak? Hani yumurtanın büyüklüğüne göre, sizin yumurtalarınızın büyüklüğüne göre gider. Hani çok sert bir hamur olmayacak, çok da böyle cıvık bir hamur olmayacak. Böyle nasıl diyeyim size? Eli hafif böyle yapışır gibi ama yapışmaz gibi. Öyle bir hamur yapıyorum yani ben su böreğinde. Daha da güzel oluyor. Tuz ve yumurta iyice birbirine girecek. Ben zaten unumu da ayarladım, eledim, böyle koydum. Yani bu kadar koysam yetecek. Hala yumurtalar böyle. Böyle kalmasın. Hepsini patlatın. Kesinlikle yırtılmayan çok güzel bir su böreği hamuru oluyor. Yani kesinlikle yırtılmıyor bu. Şimdi öyle dermişim ama açarken hep yırtılmış. O da Allah'ın işi, belki de yırtılacak. Tuz iyice yumurtaya girsin. Yumurtayla tuz iyice birleştikten sonra ne yapıyoruz? Bunları çıkartıyoruz. Eşan olsaydı hemen lavaboya götürürdük. Bir yandan topluyor, bir yandan öyle şey yapıyor. Kepçe alayım bir tane, kepçeyle koyun daha kolay. Koydukça tahta kaşıkla karıştırın. Bunu havalandırdım ya, ne kadar güzel. Aceleye geldi. Hemen yapayım. Aslında alışverişe gideceğim. Alışverişe gitmeden önce dedim hemen yaparım, ben bitiririm. Nerede? Çünkü şimdi tamire geldiler, temizliğe geldiler. İşte ancak tamir temizliği falan bitirirler. Ondan sonra da ben zaten Eşan Sultan uyuyor, uyandırmadım. Yavrum oruç ya, biraz daha uyusun. O da kalkar ondan sonra. Vaktimiz olsa bugün gideriz, vaktimiz olmasa da yarın gideriz. Zaten alışverişe acil bir şeyim yok. Ben su böreklerimi yapıyorum. Tepside donduruyorum. Benim buzluğumda normalde hep su böreğim olur ama bu buzluklarım eski buzluğum kadar büyük değil. Hani kat kat üst üste koyuyordum ben. Tepsi biçiminde donmuş gibi alıyordum, ondan sonra tepsiye koyup pişiriyordum. Neye gülüyorsun? Söyleyin de biz de gülek. Türkiye'deki öğretmenler gibi. Neye gülüyorsun? Söyleyin de hep birlikte gülek. Evet, benim yumurtalarım bayağı büyüktü. İkiz de çıktı ya, onun için onu belki de çok alacak. Bilemiyorum. Bilemiyorum yani.
fazla un koymak istemiyorum. Sertleşmeyi istemiyorum. Böyle zaten biraz anlattığım gibi işte biraz yapışacak, biraz yapışmayacak diyorum ya. Böyle bir şey işte. Böyle bir şey olacak. Az bir şey yapışacak, az bir şey yapışmayacak. Böyle. Böyle o zaman zaten şey yaparken hani şimdi ayırayım şeyleri. Pazılar ayırırken gene umuyoruz falan filan, o zaman hani daha sert kaçmasın diye. Şöyle bir tezgahta kendini bıraksın hamur. Şimdi 4 tepsi olacağı için 4'e bölmem gerekiyor. Geçen kadının biri bana yazmış ki o kadar zenginin içinde bir hamur kesicin yok mu diye yazmış. Allah'ım, Allah'ım nelere bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Niye bakıyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz? Var. 3 dolar zaten. Olsa ne olmasa ne, bıçakla da keserim. İlla her şeyin malzemesinin olmasına gerek var. Eskiden öyle miydi? Annelerimizin hamur kesicisi mi vardı? Anne seni hamur kesicisiyle mi doğurdu? Bıçakla da kesiliyor. Elle de bölünüyor. Saçma saçma gerçekten böyle hani ne gerek var? Varsa var, yoksa yok. Ya sana ne? Sonra bir şey dediğin zaman da çok atar yapın. Yaparım ya, size ne? Size ne? Böylelerine yaparım. Çünkü herkese yapıyorlar aynı şeyi. Tencerenin ne biçim, yok tamam ne biçim, yok bilmem. Size ne ya? Bir şeyler yapmaya çalışıyor kadınlar. Siz biraz saygılı olsanız da. Her şeyi zıplıyorsunuz. Oturduğunuz yerde yine diyeceğim. Gri çamaşır sulu eşofmanınızla. Oturuyorsunuz, elinizde telefon, elinizde kumanda. Bir şey yapmaya çalışan kadınları haberin moralini bozmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü siz yapamıyorsunuz. Altınıza yapar, üstüne oturursunuz artık size. Başka yapacağınız bir şey yok çünkü. İllallah istiyorsunuz. Şöyle kabanıma baktığım zaman yani hepsi aynı şeyde olsun istiyorum. Tartıyla bir bakayım şöyle. Hepsi aynı olsun. Ondan sonra da bezeleri ayırmaya geçeyim. Öbür ekip gitti mi acaba? Öbür ekipte gittiyse rahat rahat bağıra bağıra ulaşabilirim. Bu kadar deli diye düşünmezler. Bir kilo. 1 kilo 66. Bu olmamış. 1-200. Hemen bir 100 gram alıyoruz. Bir kiloya koyuyoruz. Bir kilo. Sadece birinde tutturamamışım. Ha şimdi öyle değildir falan diye düşünmeyin. Vallahi var ya, koyarım böyle kamerayla tartarım ha. Bazen yapıyor. Öyle yapanlar da var. Ha tabii canım biz de inandık falan filan diyenler var. İnanmazsan inanma yani. Yolun borcum yok diyorum ben de. Şimdi. Bunları böyle yaptık mı? Ha. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yarım saat dinlendireceğiz bu hamurları. Şu unları almak istiyorum. Kalan hamurları falan böyle. Ha. Ama önce mandalina büyüklüğünde ayıracağız. Ben her bezeyi 12 yani her bezeyi derken 4 bezeye ayırdım ya. Onları da 12 küçük bezeye ayırıyorum.
saati geçe bu bezeleri yapmış bulunmaktayım. Yarım saat dinlendikten sonra bunları açacağım. Bezelerimizi tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Bir poşet geçiriyoruz. Yarım saat. Poşeti niye geçiriyoruz? Üstü kurumasın diye. Yarım saat dinlendiriyoruz. Bu taraftakini ben daha önce yaptığım için önce oradan başlayalım açmaya. Evet. Bu dinlenmeye. Bu tekstil de iyi oluyor bunun için. Son kalan unları, hamurları şöyle buna ben toplayıp atılması günah. Avustralya'nın şansına yine bayram Cuma'ya denk geldi. Yani Cuma'ya denk gelmesi iyi oluyor. Niye? Burada insanlar çünkü iş yerinden falan izin alamıyor, öyle hani bayram tatili falan yok. Çünkü yani sonuçta Hristiyan bir ülkedesiniz. Müslüman bir ülkede değilsiniz ki dini bayram diye tatil olsun. Ama insanlar şimdi hem cuma hem bayram, iki bayramı bir arada yaşayıp ondan sonra cumartesi pazarda bayram kutlayabilecekler. Okulda bayramdan bir gün önce mi, bayram günü mü ne açılıyor. Sonra tekrardan bir tatil. Ondan sonra ben o zaman yollamayacağım. Bayram bitsin, ondan sonra yollayacağım. Hani ben sonuçta benim amacım çoluğum çocuğum bayramı da öğrensin. Bir gün, iki gün okula gitmese de olur. Zaten ben küçüklükten beri böyle onlara bayram aşısını bayağı bir verdim. Nasıldı? Benim oğlanlar, benim erkekler işte benim çocuklar bayram deyince takım elbise diye tuttururlardı. Ya takım elbisesiz bayram geçirmezlerdi. Takım elbise deyince bayram gelirdi akıllarına hemen. Şimdi Eyşan Sultan'ın aklına hemen yaprak sarması, baklava, ondan sonra işte su böreği, işte bayram kurabiyeleri. Öyle öyle çocuklara aşılamış oluyoruz ki onlar da çocuklarını aşılarlar. Hiç değilse şeylerimiz, kültürümüz, Türk kültürümüz, işte dini bayramlarımız bu şekilde de devam eder inşallah. Herkes yapsa bunu aslında güzel olur, iyi olur. Yani ben bazen görüyorum hani Halloween kutluyorlar, Cadılar Bayramı kutluyorlar. İşte Halloween dedim, Cadılar Bayramı. Ondan sonra yılbaşı bilmem ne. Her şey kutlanıyor. Christmas. Hani bilerek de kutlamıyorlar. Yani Christmas'ı kutlayacakları yerde yılbaşı kutluyorlar. Yılbaşı kutlayacakları Christmas kutluyorlar. Yani bilerek de kutlamıyorlar. Diyeceğim onlar kutlanıyorsa hani dini bayramların da kutlanması gerekiyor aslında. Yani çocukların öğrenmesi gerekiyor. Okulda yeterince öğretiyorlar zaten. Halloween'ı, Hristiyanlığı, şunu bunu hani okulda yeterince aşılıyorlar bizim çocuklarımıza. Hani aşılayabildiklerine. Gerek yok bir de Türk olarak evde sizin böyle şeyler yaparak aşılamanıza gerek yok yani. Hani siz de Türk kültürünü aşılayın ki daha ağır bassın. Hani Müslümanlık daha ağır bassın. Biliyorsunuz Müslümanlıkta yok. Öyle şeylerin kutlanması yok. Şimdi ev süslüyorlar mesela. Hani Cadılar Bayramı'nda ev süslüyorlar. Ev süslüyorlar. Hani yılbaşında, Christmas'ta şunlar bunlar. Çocuklar hevesleniyor mu? Hevesleniyor. Biz de ne yapıyoruz? Ben de bayramda süsletiyorum evi. Niye? Bizim de bu bayramımız. Biz de süsleriz. Ne olacak ki? Günah değil süslemek sonuçta. Bayram mübarek olsun diye yazıp sağa sola asmak, balon asmak. Güzel güzel kurabiyeler yapmak günah değil. Biz de o şekilde çocukları aşılayabiliriz. Hiç değilse başkalarının bayramlarına özenmezler. Başkaları gibi olmaya özenmezler. Türk kanı taşıyan çocuklar Türk kültüründe devam ederler herhalde. Anneleri babaları da oralı devam ederse tabii ki. Öyle hayatlar var ki yani bazen buradan şöyle anlatasım geliyor ama var ya işte böyle isim vere hem de
Şöyle anlatasım geliyor var ya. Yani böyle rencide edersen insanları belki de şey yaparlar, düzelirler falan diye düşünüyorum ama yok onları o da işlemez. O da işlemez. Vallahi. Şeye gelseler hani o Türk'üm, vatan millet Sakarya, hani o havada gezerler. Hani şeyde Instagram'da, Facebook'ta görsen Türkiye'yi kurtaran adam dersin yani. Öyle paylaşımlar, öyle şeyler falan. Sorsan çocuğun Türk kimliği yok çocuğunun. Nasıl bir Türksün sen ya? Hani vatan millet Sakarya? Geçin bu hikayeye, geçin. Ciğeriniz bile ne işlemez bu hikayeler. O yüzden herkes paylaşım yaparken azıcık dikkatli olsun. Her an altına gelip de küçük bir yorum kondurabilirim. Bitti. 4 tepsilik su böreğini hamurunu da yoğurduk. Hamuru da yoğurduktan sonra pazılarını da ayırdık. Bitti. Dinlendireceğiz. Şimdi 16 gece koymuştu. Şifa yazıyor herhalde bana. 16 geçe koymuştum. Evet şifa. Şimdi saat kaç olmuş? 21 geçiyor daha. Bu taraftan olduğu için tepsiyi böyle sokacağım. Hani biliyorum o zaman hani hangi taraftan önce başladım ona göre açıyorum ya. İşte dinlenme saatleri de uymuş oluyor. Şimdi bunu götürüyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. O arada biz de dinleniyoruz ve bir mola veriyoruz. Efekt yapacağım. Biliyorsunuz ben oruç tutamıyorum. Gerçekten tutamıyorum. Yani hani midem çok gurulduyor, böyle bir şeyler yemem gerekiyor falan filan. Ya tutamıyorum. O gün mesela biz Eyşan'la dışarıdaydık. Eyşan oruç olduğu için ben de bir şey yiyip içmedim falan ama o gece ben rahatsızlandım, hastalandım. Çünkü Eyşan yanında yiyemezdim. Kuzum benim oruçken ben nasıl yiyeyim içeyim? Öyle. Onlar dinlenirken ben de bir dinleneyim, hemen geleyim ondan sonra. Geldim. Geldim. Bunu takacağım çünkü açarken üstüme gelmesi için. Şöyle yukarıdan da bağlayayım. Açılışını göstereyim size. Böyle haşlanmasını da göstereyim. Biraz daha o tarafa çevireyim kamerayı. Suyum da kaynasın. Ben çünkü hem açıyorum hem haşlıyorum hem yani tek başına olunca böyle her şeyi bir arada yapıyorum. Dinlendi mi hamurlarım? Dinlendi. Bakalım. Evet, böyle yumuşak güzel bir hamur. Tek tek de açabilirsiniz, iki de açabilirsiniz. Çırpın. İyice çırpın, un kalmasın. Şey yapmayacağız. Suya batırmayacağız. Haşlamayacağız. Bu biçimde tepsinin en alt katına koyacağız. Tepsimi yağladım, unladım. Haberiniz olsun. En alt kata koyun. Uçlarını bu şekilde koyduktan sonra ortayı buruşturun. Hani böyle katmerli gibi dursun. Hani tepsiye göre açmayıp biraz daha büyük açtığınız zaman daha böyle şey oluyor. Katmer katmer oluyor, güzel oluyor. Şöyle buruşturarak koyun. Ondan sonra dediğim gibi 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı da zeytinyağını eritip margarin erirken ben bir tane daha hemen açayım. Erimemiştir daha ya. Hemen eridim diyor. Erimemişsindir.
Böyle tereyağı ve zeytinyağı eklediğiniz zaman bu şekilde bıçak yardımıyla şöyle orantılı biçimde, hani fazla yağlı olmayacak şekilde her yerine sürelim. İyi, su kaynamaya başladı. Ben bir de size şey göstereyim, böyle ikili açarken hani hem zaman kaybınız olmaz, hem de rahat açarsınız. Arasına bol un koyduktan sonra şu biraz daha büyüteyim şöyle. Arasına bol un koyun. Bu içinde. Üç dört açmada bir tekrar kaldırın. Ununu koyun. Bu biçimde yapıyorsunuz. İkili açıyorsunuz. Yani bir yufkada ya bir kere de açacağınızı iki tane açmış oluyorsunuz. Zamanda. Bir tanesini açacağınız zaman zarfında ikisini birden açmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi un önemli. Arasına koymanız gereken önemli. Koymadan önce de çırparsanız suyunuz hemen hamurlanmaz. Hamurlanırsa da yapışma şey olur biliyorsunuz. Şu şekilde suya bırakmayı da göstereyim. Böyle koyuyorsunuz ya, şuradan şöyle suya bıraktınız hemen böyle gördünüz nasıl oldu? Şöyle de göstereyim. Suya bıraktığınız zaman 30'a kadar sayın. Hani 25-30'a kadar sayın. Kesinlikle yırtılmıyor. Göstereceğim şimdi. Korkmayın. Annem derdi hamur senden korksun, sen hamurdan korkma. Kesinlikle yırtılma yok. Ve koyuyoruz. Koyduk. Gördüğünüz gibi yırtılma yok. Bu şekilde koyuyorsunuz. Ay kaydırdı. Kayma. Kaldırınca kaydı, alttaki pişmediği için. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu koyduktan sonra yağını kesinlikle unutmayın. Arasına tekrardan hemen yağ. Size göstereyim de yaptım bunu. Ben yoksa hepsini açacağım, ondan sonra açacağım. Hemen göstereyim, videom bitsin diye yaptım yani. Bu şekilde. Yağsını koyuyoruz. Unutmayın, su ılıdıktan sonra hani suyunuz ılık olursa ne yapacaksınız? Hemen değiştireceksiniz.
Ya aslında var ya böyle elle bile açılır yani o derece bir hamur oluyor böyle bak. Bak 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 böyle çarşaf böreği gibi. Görüyor musunuz? Bak. 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 Bu var ya bu gerçekten bu tarif muhteşem. Böyle. Bak. Nasıl? Ya ben hayır bir de büyüttüm yufkayı var ya böyle yapıyorum bak. Çarşaf böreği gibi. Ne yapıyoruz gene atıyoruz. Uçtan başlayarak şöyle. Hemen işlere geçiyoruz. Yapışan yerler olsa hiç çekinmeyin hemen böyle süzgeçle. 25-30'a kadar sayın. Ben konuşurken 10 geçmişti. Zaten belli ediyor kendini böyle yumuşadığını belli ediyor. Suyunu iyice süzerseniz öbür su çabucak şey yapmaz, ısınmaz. Hemen soğuk suya atın. Bu çok iyi geliyor buna, yırtılmıyor. Bunu yaparken de dikkat edin arada sıcak su oluyor bazen eliniz yanmasın. Yine göstereceğim. Korkmayın gerçekten yırtılmıyor. Gerçekten bu tarifle yaparsanız yırtılmıyor. Şöyle sıkın. Valla kartopu sıkar gibi sıkıyorum ben yani hiç. Yani yırtılacağını da düşünmüyorum. Şöyle göstereceğim. Gördünüz. Kesinlikle. Ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Bak bu kadar da kolay. Ben geçen sefer tek elimle yaptım. Tripoda takmadığı tek elimle yaptım. Hatta dedim ben tek elimle yapabiliyorsam siz iki elle haydi yaparsınız dedim yani. Bu biçim koyduk mu? Koyduk. Heh. Heh. Oldu mu? Oldu. Ne yapıyoruz? Hemen bir yağ gezdiriyoruz. Göstereceğim şimdi. Nasıl oldu? Böyle püfürük olsun diye ben bazen büyütüyorum böyle yufkaları. Daha güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Zaten bir de yağlı su ya. Yırtılmaması için, şey yapmaması için, yapışmaması için. Yağlı su. Çok abartmayın yağı. Böreğiniz yağlı olmasın. Heh. Göstereceğim şimdi. Ondan sonra da ellerimi yıkayacağım. Hızlı hızlı açmaya başlayacağım. Böyle. Tamam. Anlaşıldı mı? 12 beze yaptık ya. 4 kat iç harcı, 4 kat iç harcı. Bak 12 beze yaptık ya. 4 kat iç harcı, 4 kat iç harcı, bir daha 4 kat yani 3 kere 4, 12. Bitti. Üstüne de isterseniz işte tekrar böyle bir yağ, yumurta sürmeyin ama. Kendi zaten kızarıyor. Yağsından gezdirin. Ondan sonra da ya dondurun ya atın fırına pişirin. İç harcı da bu. Soğan, kıyma, maydanoz, tuz, karabiber. Azıcık da böyle kimyon. Kimyon yakışıyor ete ve kıymaya. Mis gibi. Bu kadar. Kavurun, çiğden koymayın, kavrulmuş. Kıymalıyı attık fırına. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Neler yapmak isterseniz yani daha kolay. Hamur biraz kendini bırakıyor, korkmayın. Normal yani. Daha çok zamandan tasarruf etmek isterseniz böyle bir tane aldığınız yerden bir beze daha. Daha önce 2 tane açmayı göstermiştim ya. Şimdi 3 tane açmayı göstereceğim.
Daha önce 3 tane açacağım zaman böyle merdaneyle biraz büyütüyorum. Hani yalancı baklava yaptığımız gibi. Arasına bol un. Tekrar ikinciyi koyuyorum. Arasına bol un. Üçüncü beze. Yani şöyle düşünürseniz üçerli böyle 9 bezeden hani su böreği yapacağınız küçük bir tepsi. 3 kere yufka açacaksınız. Bir tepsi su böreğiniz olacak. Böyle üçünü üst üste koydunuz. Tamam mı? Yine bir bol un. Merdane ile biraz büyütün. Merdaneyle biraz büyüttükten sonra yine oklavayla aynı hamur açtığımız gibi. Bu şekilde. Böyle. Bu sizin için daha kolay olacak. Daha böyle zaman tasarrufunuz olacak. Dediğim gibi sadece tedirgin olduğunuz zaman zaten belli eder kendini hamur. Hani ben yapışıyorum, dikkat et der yani. O zaman aynen bu şekilde hemen bir tane şöyle al. İkinciyi de aldık mı? Zaten kaynama yapmadan önce çırpıyoruz ya. O yüzden hani un serpmeye korkmayın. Bunu 4 taneyle de yapabilirsiniz yani. Siz ne kadar hani şeyseniz, açmada ustaysanız, ben pek usta değilim yani. O yüzden ben böyle ancak 3 tane falan açıyorum. Gördüğünüz 3 yufka aynı anda açılıyor. Zaten 3-3 yapıyorsunuz. Yani su böreğinde de öyle yapılıyor da ben 4-4 yaptım. Biraz daha kalın seviyor benim çocuklar. O yüzden. Biraz daha açarsam yetecek zaten. Tepsi kıymalıyı koydum. Pişiyor. Şimdi işten gelecekler. Hani yiyecekler. O yüzden belki de tekrar hani su böreği yapmam gerekecek ama olsun yesinler. Çünkü ben pişiriyorum, dilimliyorum. Ondan sonra benim kapaklı tapaveylerim var.
Onları koyuyorum, buzluğa atıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Ya, diyorum ya bu şey gibi ya. Çarşaf böreği gibi. Yırtılmıyor. Yani, Eşan eline vereyim, Eşan da açar yani. Bu hamur öyle. Bu şekilde de öyle büyütebiliyorsun. Çok zevkli olur. Koyacağım tepsi biraz küçük. 2 büyük tepsiye koydum. Çok seviyorum ben böyle hamur oynamayı ya. Yani size göstermek istiyorum yırtılmadığını. O yüzden. Bu şekilde işte. Sündükçe de sünüyor ya. Gidiyor hala gidiyor. Yani bu biçimde üçlü de açabiliyorsunuz. Evet. Ben bitmiş olan bir tane göstereyim aslında. Daha yeni attım fırına. Daha fazla ısınmadı. Böyle. Gayet de güzel oldu bence. Hiç değilse içinde ne yağ olduğunu da biliyoruz yani. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Tekrar söylüyorum. 6 tane yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 3-3,5 bardak un. Su falan koymuyorsunuz. Sadece bunları 3 malzemeyi yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra zaten bezelere ayırıyorsunuz. Bezelerde 12 beze yapabilirsiniz. Güzel oluyor tam 12 bezelik. O şekilde içine de ne kullanacaksanız o malzemeyi hazırlıyorsunuz. Kaynatacağınız suda 8 litre suya ben yarım bardak zeytinyağı koyuyorum. Ondan sonra 2 kaşık da tuz atıyorum yemek kaşığıyla. O şekilde kaynatıyorum. Oradan kaynayan da soğuk suyu alıyorum. Ondan sonra da tepsiye koyuyorum. İlk tepsiyi yağlayın, unlayın. İlkini pişirmeden koyun. Ondan sonrasında zaten gördüğünüz gibi önce haşlayın, sonra soğuk suya alın, sıkın, koyun. Kolay. Gerçekten kolay. Siz de yaparsınız. Silelim. Hemen buharlanıyor. Hemen buharlanıyor. Çok güzel oldu. Pişiyor. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.